Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de gördüğünüz gibi size yine çok güzel bir yelek modeli ile geldim. İnanın hani anlatacağım size tek tek nasıl yaptığımı ama ördüğünüzde göreceksiniz şu yumuşaklığın ne kadar güzel olduğunu. Gerçekten çok güzel ve yumuşacık bir örnekle yaptım size ve birlikte örelim. İsterseniz hırka yapabilirsiniz. Böyle kollarını da yaparak çantanızda taşıyacağınız, bunu bebeğinizin üzerinden hiç çıkartmayacağınız bir yelek olarak düşünebilirsiniz. Çünkü çok güzel ve yumuşak. Hırka olarak örmedim. Hırka videolarında tıklanma çok az oluyor. O yüzden bütün emek çöp oluyor. Zaten az izleniyoruz yeni bir kanal olduğumuz için. O yüzden ben size yelek halini anlatacağım. Siz isterseniz kol yaparak da hırka yapabilirsiniz. Şimdi 4 milim bir tığ kullandım. Şöyle göstereyim bakın. 4 milimlik bir tığ ve 2 tane 100 gramlık 300 metre olan ip kullandım. Ve ikinci ipimden bu kadar arttı. Eğer hırkada yapacaksanız yine 2 ip size yeterli olacaktır. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı beğenip yorum yapıp bir de paylaşarak siz de bana destek çıkabilirsiniz. Bu emeklerimiz çöp olmadan izlenir. Çünkü izletemiyoruz maalesef. O yüzden sizlerin sayesinde videonun içinde durma sürenizle videolarımız izlenecektir, önerilecektir. Şu an önerilmiyor. Hadi o zaman ne yapalım? Birlikte örmeye başlayalım. Çok pratik bir şekilde anlatacağım. Atlatmamanız gereken yerlerden birisi burası. En önemli yer bu başlangıcımız ve artış noktalarını ayarladıktan sonraki yerlerimiz kolay. Ama bu kısımda mümkün olduğunca videoyu atlatmayın. Tığıma ipimi bağladım ve şöyle. Şimdi 70 tane zincir çekeceğim. Çok sıkı da değil, çok gevşek de değil. Böyle rahat zincirler çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi 70 tane zincirimi çekip geleceğim. 70 tane zincirimi çektim ve bakın tığımın üzerine ipimi aldım. 1 2 üçüncüye geri döndüm ve bakın buraya trabzan yapacağım. Bu baştaki yaptığımız zincirli yeri de sayarak 12 tane zincirimin üzerine trabzan yapacağım. Bakın 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şurada sayılar yazıyor. Şöyle gösterdiğim zaman burada 12 tane trabzanım var ve burada 12 tane sayısını göreceksiniz. Bir zincir çektim. Bakın bir tane zincir. Bu son battığım yere şuraya batırıp buradan yine 12 tane trabzan yapacağız. Bu da kolumuz için, ilk kolumuz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, bu 12 tane de birinci kolumuzun başlangıcı şöyle. Bir zincir çektim ve yine son battığım noktadan başlayıp 24 tane trabzan elde edeceğim. Bu bir. 24 taneyi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Şöyle 24 tane de arka için trabzan hazırladık. Bir zincir ve yine son battığım trabzandan başlayıp 12 tane ikinci kolumuz için trabzan çıkartalım. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şurası da bakın ikinci kolumuz için 12 tane trabzan. Bir zincir. Son battığım yerden tekrar başladım ve ikinci önümüz için 12 tane trabzan çıkartacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle. Başta 2 zincir döndüğüm için burada bir tane fazlam var. Şöyle bakın. Evet, şimdi başlayalım. Örneklerimizi de yapıp hem de artış noktalarımızı göstereceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle. Örgümü çevirdim. Bakın burada örneğimi anlatacağım size. Hiç tığımın üzerine ip almadan hemen bu birinci trabzanın üzerine batırdım. Bakın. Tığımın üzerine ipimi aldım ve çektim. Şöyle uzattım. Bir trabzan boyu kadar uzatın. İp aldım tığımın üzerine ve ikinciye batırdım. Bakın. Ve yine uzattım. Şöyle. 3 taneyi topladım. 2 taneyi de birlikte topladım. Bir zincir attım. Şimdi bakın sıradaki ikiliye geldik. Hiç ip almadan sıradakine batırdım. İpimi uzattım. Bir trabzan boyu kadar uzatın. İp aldım. Sıradakinden tekrar ipi çıkarttım. Bakın tığımda 4 tane. Önce 3 tanesini, sonra da 2 tanesini. Bir zincir attım. Ve sıradaki 2 taneye geldim. Bakın. Batırdım. Bir trabzan boyu kadar uzattım. İp aldım. Sıradakinden yine çıkarttım. Şöyle tuttum elimle üçünü birlikte, ikisini birlikte. Ve bir zincir attım. Sıradakinden ilk başlarken tığımızın üzerine ip almayacağız. Bakın böyle. Onun önündekinden aldım. 3 oldu. Üçünü topladım. İkisini topladım. Bir zincir attım. Bakın. Örneğe geçerken tığımızın üzerine ip almayacağız. İpimizi uzatalım. Tığa ip alıp tekrar sıradakinden alalım. Ve üçünü birlikte, ikisini birlikte topladım. Örneğimiz bu. Bir üst sırada nereye batacağımızı göstereceğim. Evet, şuradaki bir zincirli yere kadar geldim. Bakın örneğimi tamamladım ve bir zincirimi attım. Tığıma ipimi aldım. Buranın içine şuraya bir trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere bir tane trabzan. Bakın şöyle bir V oluşturduk. Şu. Bir zincir attım. Ve şimdi yine sıradan örneklerimizi
yapmaya devam edeceğiz. İp almadım tığıma. Sıradaki trabzanın tepesine batırdım ve çektim. Şimdi burada örneğimizi kurarak bakın devam edeceğiz. Eğer uzatmazsanız kısa kalır ve çirkin olur. O yüzden iplerinizi bir trabzan boyu kadar uzatın. Toplarken şöyle elinizde tutun, bozulmasın. Bakın öbür artış yerine geldim. Çok kolay. İnanın çok kolay. Şöyle. Şimdi örneği yaptıktan sonra önce bir zincir. Sonra artış yerinin içine bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle bir V yaptık burada. Bir zincir. Ve geçtim şimdi buraya yine örneklerimi yaparak ilerleyeceğim. Öbür iki yerde de aynı işlemi yaparak sıramızın sonuna kadar gidelim. Çünkü hep aynı şeyi anlatacağım size bakın. Burada da aynısını yaptım. Burada da öbür iki yerde de. En sona geldiğimde burası sizi yanıltmasın. Bakın şimdi burada bir trabzanımız var. Aldım örneğimi. Tekrar ipimi aldım. Şurada zincirimiz var. Bakın zincirin tepe noktasından çektim ve topladım. Bakın şöyle. Buraya bir zincir atıp tekrar bu zincire batırıp bir trabzan yaptım. Bakın şöyle. Bitişimiz. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim ve örneğimiz şu an net gözüküyor. Ve hep aynı şeyi yapacağız güzelliklerim. Yani bu sırada da öbür sırada da hep aynı. Örneğin gidişatı böyle. Şimdi ip almadan ilk boşluğa batırdım bakın. İpimi uzattım. Tekrar ip aldım. Önündeki boşluğa şurada bir ipimiz gözüküyor bakın. Buraya. Örnekler birbirinin üstüne geliyor. Tuttum üçünü bir, ikisini bir topladım ve bir zincir attım. Bakın. Bu sefer de bu ipin bu tarafındaki boşluğa ve buradaki boşluğa bakın. Örneğin iki tarafındaki boşluklara. Şu ip arada kalacak. İki örnek arasında bu ip kalacak. Boşluktan aldım ipimi. Tekrar sıradaki yerden aldım ve topladım. Bir zincir. Bakın. İpin bu tarafına geçtim. Sardım ve bakın. Her örnek birbirinin üstüne gelecek. Yani örnekler hep üst üste geliyor. Bir zincir. Bakın. Tekrar ipimi aldım. Önündekine ve topladım. Şöyle. Bir zincir. Şu ipler arada kalacak. Aldım. Sıradakinden aldım ve topladım. Bir zincir. Bakın sıradakinden ve sıradakinden. Şimdi ve bir zincir. Burada artış yapmıştık ya bakın şöyle. Tığımızın üzerine ip almayacağız. Bakın artıştayız. Burada ipimiz gözüküyor yine. İpin bu tarafından ilmeğimi çıkarttım. Tekrar ipime aldım. Bu bir zincir çektiğimiz boşluğun içinden öbürünü aldım. Bakın şöyle. Üçünü topladım, birini topladım. Bir zincir çektim. Ve yine bu zincirli boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan artışımı yaptım. Bir zincir çektim ve bakın burada yine bu dipten alacağız önce bu boşluğun içinden. Şunu aldığımız gibi buradan batırdım, aldım. Tekrar bu trabzanın önünden bakın buradan. Burada ipimiz olmuyor. Orada yanılmayın. Topladım. Bakın gördünüz mü? Artışı yine yaptım. Bir zincir hemen dipten batırdım ve böyle şöyle şu şekilde şu araba geçsin. Telif falan yeriz müzikten. Evet arkadaşlar şöyle bakın artış noktasına geldim yine. Burada ne anlattığımı bile kaçırdım. Bu seçim arabaları susmuyor. Şimdi bakın bir zincirimi çektim. Şu yaptığım V'yi gördüm. Yalnız burada bakın şurada V'nin önünden
ipimi uzattım. Aldım. Bir tanesini de buranın içinden. Üçünü topladım ve ikisini topladım. Bakın şöyle. Bu yaptığımız trabzanın sağından ve solundan alarak bir örnek yaptık buraya. Bir zincir. Şimdi yine trabzan, bir zincir, tekrar trabzan. Bakın. Bir zincir. Şimdi bu yaptığımız trabzanın üzerine bir örnek yapacağız. Önce buradaki boşluğa, bir zincirli yaptığımız boşluğa V'nin içinden ipimi uzattım, aldım. Bu sefer trabzanın solundakini aldım ve örneğimi tamamladım. Bakın. Bir zincir, tekrar aynı yerden batırdım ve yaptım örneğim. Bakın bu örnekle bu örnek üst üste geldi. Trabzanın üstüne de bir tane örnek yapmış olduk. Umarım anlatabildim. Hemen şurada yine göstereceğim öbürünün. Tek önemli yeri burası. Geri kalanı zaten hep üst üste gidecek. Artışlar her sırada aynı şekilde yapılacak. Bakın geldim yine. Şöyle bir zincirimi de çektim. Bakın. Trabzanımı gördüm. Trabzanımın önce sağından çıkarttım ilmeğimi. İpimi aldım. Şimdi solundan. Yani bir zincirli boşluğun içinden aldım. Bir zincir çektim. Ve buraya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar bir zincirimi çektim. Ve önce bakın V'nin içinden, yani bu bir zincirli yaptığımız boşluğun içinden ipimi aldım. Tekrar trabzanın solundan aldım ve örneğimi tamamladım. Bir zincir ve yine ve burası bu kadar güzelliklerim. Tek önemli detayımız bu. Geri kalan yerler zaten hep örnekler birbirinin üstüne denk gelecek. O yüzden artış yerini umarım atlatmadan izlemişsinizdir. Şimdi bakın sıramızın sonuna geldiğimizde zaten her şey belli. Şöyle şimdi son örneğimi yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve burada bakın 3 zincir çekmiştik ya. Şurada bakın uzattığımız için şura değil. Şurada zincir tepe noktası var. Buraya bir trabzan. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Ve bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim ve bakın yine aynı gözüküyor. Hemen ilk boşluktan aldım. Tığımın üzerine ipimi aldım ve önündekinden. Bir zincir. Hemen ipin bakın bu tarafına geçtim. Bir. Buradan örneğin bu tarafına geçtim. Ve böyle. Her yer sırada artışlarımız aynı gözükecek. Hemen bir oraya yine gelelim biz. Şöyle. Bakın. Geldiğimizde buraya yine aynı gözükecek. Hep aynı gözükecek. Şimdi bir zincir. Bakın. Şöyle V'miz. V'nin bu tarafında iki tane trabzanımız var bakın. Buna da örnek yapacağız buna da. Burada bir ipim var. Hemen önünden taktım. Zincirin içindeki boşluktan aldım. Ve yaptım bakın. Trabzanın üzerine bir örnek daha. Bir zincir. Ve yine buraya bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Ve bir zincir. Tekrar boşluğun içinden aldım. Trabzanın solundan aldım ve bakın iki trabzanın üzerine de bir örnek yapmış olduk. Umarım anlatabildim. Tekrardan başa alıp yeniden bakabilirsiniz şaşırdığınız yerde. Buraya kadar yaptıysanız tamamdır. Ne yapacağız o zaman? Robamızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu şekilde şöyle bakın 3 sırada da anlatmış oldum. O zaman örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın robamızın genişliğini bulduk. Şöyle göstereyim, sayıyı söyleyeceğim size. Şu baştaki trabzanımı da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıramdayım.
Şimdi bu ölçü bize 0-1 yaş arası gayet güzel bir ölçü. 6 aydan 1 yaşa, hatta 1,5 yaşa kadar da olur. Şimdi bir 6 ay daha eklemek için 10 sıra yapın. Bir 6 ay daha eklemek için 11. sıraya ulaşın ve sonrasında zaten yaka kısmı olmayacaktır. O yüzden bu ölçüde bırakın. Şimdi 2 yaşa kadar bir sıra ekledik. Yani 2 sıra eklemiş olduk. Bize bu ölçü yeterli. Neden? Çünkü ben 0-1 yaş bebekler için örüyorum. Şimdi bakın buradan yine başlayacağım. Aynı şekilde artış noktasına kadar örneklerimi yaparak geleceğim. Böyle aynı şekilde örgümü devam ettireceğim. Bakın şimdi tam buradayım. Bir zincirimi çektim. Son örneğimi de bakın artış noktasının içinden yaptım. Şöyle. Yine bir zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım ve buranın içine bir tane trabzanımı yaptım. Bakın şöyle. Burayı bıraktım. Tekrar yine buradaki artış noktasının içine bakın burada bir trabzan yaptım. Bir zincir çekip yeniden örneğimi yapmaya başlayacağım. Yani aynı şekilde devam ettireceğiz. Bir zincir ve burayı şimdi öbür artış noktasına kadar yine gidelim. Çok kolay bir şekilde artış noktasından ayrımını yaptık. Böyle. Şimdi arka parçayı da öreceğim. Evet, ikinci yerdeyim. Bakın yine aynı yerdeyim. Hemen bakın son örneğimi yaptım. Artış noktasının içinden bir zincirimi çektim ve yine bu artış noktasının içine bir tane trabzan yaptım. Burayı bıraktım ve şimdi öbür artış noktasının içine ikinci trabzanımı da yaptım. Bir zincirimi çektim ve yine bakın örneğimi aynı şekilde devam ettireceğim. Bu kadar. Şimdi burayı örelim. Yeniden bu kol altına gelene kadar sıramızı tamamlayarak gelelim. Buraları biliyoruz. Evet, 2 trabzan yaptığım yere geldim. Bakın şöyle. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Şöyle göstereyim. Bu trabzanın tepesine bakın. Trabzanın tepesine batırıp ipimi uzattım. Tekrar ipimi aldım. Öbür trabzanın tepesine batırdım. Yani 2 trabzandan bir tane örnek çıkartmış oldum. Bir zincir. Bakın şöyle. Ve yine böyle devam edeceğiz. Yani bir örnek artış yapmış olduk koltuk altında. Ve öbür uça gidelim şimdi. Öbür koltuk altına gidelim. İkinci yerdeyiz. Bakın. Bir zincir. Birinci trabzanın üzerinden bir ilmek aldım. İpimi taktım. İkinci trabzanın üzerinden aldım ve topladım. Şimdi bundan sonrasını dümdüz örüp etek boyunu tamamlayana kadar öreceğiz. Evet, şöyle bir bakalım. Bakın. Şöyle ve şöyle. Her yeri gayet ideal bir ölçüde oldu. Bakın. Şimdi bu 1 yaş, 1,5 yaşa kadar bile olabilecek ölçülerde. Gol yeri gayet güzel ve geniş. Bakın. Yani tereddütsüz örebileceğiniz çok tatlı oluyor teyzeleri. Bilmiyorum, ben yaptığım işi sevdiğim için herhalde bu şekilde severek yapıyorum. Çantanızdan ayırmayacağınız bir hırka ya da yelek modeliniz oluyor. O zaman ne yapalım?
Bir karışa yakın örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, yeleğimin boyunu bir karış olana kadar ördüm. Bu boy gayet iyi bir boy. Hani isterseniz boyu biraz daha uzun, isterseniz uzatabilirsiniz ama hiç gerek yok. Şöyle düz yüzüne kadar geldim. Şimdi burada etek tığlamasını yapıp sonra ön biyelerine geçiş yapacağız. Şöyle bakın, şimdi burada bu örneğe uyacağını düşündüğüm bir etek tığlaması yapacağım. 3 tane zinciri çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım ve bakın olduğu yere 1, 2, 3 defa sararak bir fıstık yaptım ve topladım ve bağladım. Bir atladım örneğimden, ikinci örneğimin şöyle tepe noktasına batırdım ve bakın şöyle bir fıstık oluşturdum. 1, 2, 3. Aynen olduğu yere yine 1, 2, 3. İsterseniz 2 de sarabilirsiniz. Topladım ve bağladım. Bakın bir atladım. İkinci şu arasına girelim ya, öyle zor olacak gibi. Bakın şöyle 1, 2, 3 ve yine 1, 2, 3 defa sardım. Ve birinciyi atladım, ikincinin arasına bağladım. Evet, böyle yapalım. 3 zincir ve bağladım. Bir atladım, ikincinin araya bağladım. Şöyle bir bakın, germe yaparsa biraz daha uzun çekebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir. Şimdi etek sonuna kadar böyle öreceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar bakın etek uçlarını tığlayarak geldim. Şöyle göstereyim, güzel durdu. Şimdi buradan yakanın buraya kadar sık iğneler çıkartarak ilerleyeceğiz. Burada 1, 2 zincir çektim ve bakın şimdi her sıraya 2 tane sık iğne gelecek şekilde bir tığlayın. Baktınız geriyor. Şimdi el ölçünüze göre bu sık iğnelerin arasına sık iğne ekleyin. Şimdi bakın ben de tamamen göz kararı yapacağım. Şöyle baktığımda iki olacak gibi, ama biraz sıkı yapıyorsanız 2, mesela 1, 2 tane 2 batın, bir tanesine 3 batarak da deneyebilirsiniz. Şimdi burada el ölçüsü çok önemli. Hani sıkı çekersiniz, bol çekersiniz. Ben de 2 gayet iyi gelecek. Çünkü hiç sıkmadan ördüm ben burayı. Ve böyle gördünüz mü, bakın. Şöyle bir bakın. Eğer geriyorsa kesinlikle fazladan sık iğne istiyor. Germiyorsa zaten olmuştur. Şimdi yakanın ucuna kadar gideceğim burayı. Ve oradan tekrar dönüp aşağıya ineceğim. Toplamda 4 ya da 5 sıra yapmayı düşünüyorum burayı şimdi. Burada düğme deliği açmayacağım. Öbür uçta açacağım düğme deliğini. Burada sadece dümdüz öreceğiz. Şöyle. Şimdi yukarıya kadar çıkacağım. Oradan geri aşağıya ineceğim. Şurada başlangıç ipimi de araya aldım ve tığladım. Şöyle. Şurada trabzanımız var. Bakın buna da ve en uç noktasındakine de batırdım. Evet. Şu şekilde oldu. 1, 2 zincir çekip döndüm. Kasmasını istemediğim için ve bakın şimdi birebir batırarak aşağıya kadar yine öreceğim. Toplamda 5 sıra öreceğiz bununla birlikte. 5. sıramızda burada yukarıda olacağız. Şimdi örelim, hiçbir şey yapmayacağız, sadece dönüp dönüp öreceğiz. Evet arkadaşlar, 5 sıra dedim ama 3 sırada bırakacağım. Bakın 3 sırada gayet güzel oldu, çok güzel yakıştı. Yani 2 sıra daha yapıp kabalaştırmayacağım burayı. Şöyle göstereyim,
Gayet güzel ve kibar oldu. Şimdi yakadayım. Buradan öbür uca kadar gideceğiz. Bakın şimdi burada ne yapacağız? Bir zincirimi çektim ve aynı yere batırdım. Bu sık iğnelerin üzerinden sık iğne ile geçtim. Ve şimdi bakın şu trabzanları, şu birinci trabzanı tığımın üzerine aldım. Boşluğundan aldım. Tepeye değil de boşluğundan aldım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Şöyle. Önündeki trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. Bakın burada bir taneyi bırakacağız. Tekrar önündekini tığımızın üzerine alıp bir trabzan yapalım. Sıradakinin üzerine sık iğne yapalım. Şöyle. Sıradakini tığımızın üzerine alıp bir trabzan yapalım. Sıradakine bir sık iğne yapalım. Bakın şöyle tüneller oluşuyor. Sıradakini tığımın üzerine aldım. Sıradakini sık iğne yaptım ve böyle bakın şimdi. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şurada atlama yapabilirsiniz. Tabi birine geldim bakın. Şu şekilde burayı geçtim. Üzerine batmadım onların artış noktalarının olduğu yerden. Ve şimdi yakanın sonuna kadar bu işlemi yaparak ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, burayı da geldim. Şimdi buradan aşağıya yine sık iğneler çıkartarak ilerleyeceğiz. Öbür kenarda nasıl çıkarttıysanız burada da aynı sayılarda ve ölçülerde çıkartmanız gerekiyor. Ben her sıraya 2 tane denk gelecek şekilde çıkartmıştım. Ve şimdi aynı bu şekilde de aşağıya doğru ineceğim. Evet arkadaşlar, şimdi burayı aşağıya indirdik. Düğme deliklerini ayarlayalım. Şöyle bakın, elime bir ip aldım. Şimdi buradan 1 2 3 saydım. Şu dördüncüye şöyle ipi geçirdim içinden. Buraya düğme deliği yapacağım. Şimdi şöyle göz kararı ayarlayalım. Bakın 1 2 3 4 4 ile 5. örneğin arasına da bir ip taktım. Şu şekilde düğme sıklığını ne kadar istiyorsanız o kadar. 1 2 3 4 5 ile 4'ün arasına bir ip taktım. Bakın şöyle, ya da işaretleyicileriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. 1 2 3 4 4 ile 5'in arasına bir ip geçirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 4 ile 5'in arasına yeniden ipimi geçirdim. Bakın böyle kolay olacak. Zorlanmayacağız. Oralarda düğme delikleri yapacağız. 1 2 3 4 4 ile 5'in arasına bir düğme deliği. Evet bakın. Şöyle canı güzellerim. Şimdi buraya kadar geleceğim. Zincirimi çektim. Yine 2 zincir çekerek döndüm. Germemesi için. Böyle. Şimdi bakın. Böyle kolay oldu. Ya da işaretleyiciler takabilirsiniz. Şimdi şurada işaretim var. Bakın. 1 2 zincir çektim. 1 2 atlayıp üçüncüye bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6, bakın arada 6 tane var. 1 2 zincir, 2 taneyi bıraktım üçüncüye. 1 2 3 4 5 6. Evet, şunu alacağım. 6 tane sık iğne yapıp 2 zincir çekerek devam edeceğim. 1 2 üçüncüye batırdım. 1 2 3 4 5 6. 1 2 zincir, 2 tane bıraktım. Üçüncüye batırdım. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 1, bunu tam yakanın birleşim yerine denk getireceğim. Bir tık aşağısına bakın.
bir tık aşağısına denk getireceğim. 1 2 zincir, yani üstte 2 tane sık iğne yapmış oldum. Bakın şöyle 1 2 zincirle çevirdim ve şimdi zincirlerin içine ikişer tane sık iğne yaparak etek ucuna ineceğiz. 2 bıraktık, 2 sık iğne. Şimdi zincirlerin içine 2 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. 1 2, bakın böyle şu görüntü olacak. Etek ucuna geldiğimizde ipimizi keselim ve bakın bunu da 3 sıra yaptık ve gayet güzel kibar bir tığlama oldu. İpimizi etek ucunda kesip önce aradan götürelim. Bakın şöyle. Ve sonra burada bir düğüm attım. Şu şekilde. Tekrar şuraya geldim. Bir düğüm attım. Ve şunların da arasından geçirirsem benim işim oldu. Böyle. Şimdi bakalım bir yeleğimiz nasıl oldu. Gayet güzel bir yelek oldu ve çok hoş oldu güzelliklerim. Şöyle göstereyim. Şurayı da alalım ve bakın. Gördünüz mü? Yumuşacık bu. İşte resimde gösteremediğimiz için tam şey yapamıyoruz. Şimdi güzelliklerim, hırka yapacaksanız buradan aynı şekilde örneklerinizi devam ettirerek aşağıya doğru inebilirsiniz. Ben yelek olarak bırakacağım çünkü hırka videoları izlenmiyor. Resimde hırka görüldüğünde tıklanmaları çok az oluyor. O yüzden yelek olarak bırakacağım. Umarım sizler izlenmesi için faydalı ve katkıda bulunursunuz. Kol kenarlarını da şuradaki yaptığım tığlamadan yapacağım. Hemen bakın buradan tam ortadan tığımı aldım. İpimi içinden geçirdim. Bakın şöyle. Şuradan ikisini birden tuttum ve bunun arasından geçirdim. Birini bıraktım ve buraya bir zincir attım. Tekrar bir tane daha. Bakın. Şimdi şu ipimi de içeriye alacağım ve buraya aşağıda yaptığım fıstıklardan hemen dibine yaptım ve topladım. Ve bakın şu birini bıraktım. İkinci boşluğa geldim. 1 2 3. Yine böyle fıstıklarımızı yapacağız. Çünkü bu güzel yakıştı. Evet, iki kolun kenarını da böyle tığlayalım. Sona geldiğimizde başladığımız noktayla birleştirelim ve bağlayalım. İpimizi yine biraz uzun kesip şöyle içeriden saklayalım. Bakın. Şöyle örerek tek çekerek bakın. Çok çekmiyorum. Kaba olmasın diye içeriye aldım. Şimdi şurada bir kere daha arada öreceğim. Böyle. Ve şunların da arasından aldıktan sonra fazla ipimi keseceğim. Evet güzelliklerim, yine güzel bir yelek ördük. Umarım siz de benimle birlikte örmüşsünüzdür. Şöyle bakın. Çok güzel, yumuşacık ve kibar bir yelek. Hem kız bebeklerimiz için hem erkek bebeklerimiz için. Şöyle de göstereyim. 2 tane ipten bu kaldı. Bundan az kullandım. Ama 300 metrelik bir ip kullandım. Normal bebek ipleri 250 metre, 270 metre olduğu için 2 tane ip almanız kesin şart. Evet. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone de olup benimle kalın.